ada ve şehir arasında olmakta boyutlar arası geçiş bana iyi geliyor. Yani şehirden bir kara parçasına geçiyorsunuz. Dört tarafı sularla çevrili. Yani her akşam bir masal yaşanıyor gibi. Projelerim, şimdi ikinci oyunu yazdım ve üçüncüyü yazmaya başlayacağım. Üçüncüyü de bitirip bir üçleme gibi sunmak istiyorum. Biz de çok küçük yaşta konservatuara giriyorsun, 12 yaşından itibaren ve orada büyüyorsun. Ben bunu doğru bulmuyorum. Masada Sanat. Masada Sanat'ın yepyeni bölümleriyle yine sizlerle beraberim ve yanımda yine muhteşem bir konuk var. Kim var? Günsu Özkarar. Çok teşekkür ederim. Muhteşem olduğumu az önce hissedemedim çünkü kayda girmeden önce taş kağıt makas nasıldı ya? Kağıt mı makas? Onun stresi içindeyim. İnşallah oyunu becereceğim. Her türlü. Nasılsın Baturancı? İyiyim valla, geldik, iyi oldu, teşekkür ederim. Konuk ettin beni de. Ters köşe yapayım dedim İyi çünkü yapmışsın. oyunla ilgili paniğim şimdiden beni sardığı için en azından. O taş kağıt makası yenmeliyim. Evet, gerçekten, çünkü bazen unutuyorum hani taş mı makası kırar, makas mı taşı, oralar biraz karışabiliyor. Kağıt mı sarıyor yoksa? Evet, çünkü kağıdın boyutuna, taşın boyutuna göre de değişkenlik gösterebilecek Evet. bir şey ya. Bir genelleme var ama galiba Var. hani en azından. Var, evet, kurallar var. Evet, biz bir oyunla başladık şu anda. Peki asıl senin oyunundan başlayalım. Tamam. Yani burada güzel kitaplar var ve kitaplardan bir tanesi Fil Rüyası. Şu anda Baba Sahne'deydi en son diye hatırlıyorum. Evet. Oyunlara başladı ve hızla devam ediyor ve ben oyuna gidemedim. Çok da üzgünüm. Sadece çıkışına denk gidebildim. Evet, öyle oldu. Tebrik için gelebildim ama Evet, gideceğim öyle aklımda. oldu. En curcuna günde hakikaten ağırlayamadık seni de ama bir dahakine oksizlik bekliyoruz. bir şey yok. Ben de oyuna gidemedim. Ona üzüldüm. Nasıl gidiyor? Hemen ona başlayalım. Şimdi şöyle, ben aslında oyun yazarı değilim. Yani hatta yazar da değilim. Yazıyorum ama yani sektör içinde değilim. Onu söyleyebilirim. Yazarların arasında değilim. Çünkü ben esasen müzisyenim. Onu daha sonra konuşuruz. Fakat yazmayı hep çok seviyordum. Böyle bir hobi olarak başladı. Ama müzisyenliğim akademik hayattan geldiği için hep her şeyi eğitim olarak sürdürme gibi bir derdim var. Yani eğitimini alma, öğrenme, uzmanıyla görüşme, buluşma. Bunu yapmadan içim rahat etmiyor. Hobiyi de ona dönüştürüyorum. O yüzden de Galata Perform'un yazarlık eğitimine başlamıştım. O sırada da adaya da taşınmıştım. O süreç içinde de çok yazdım. Ve gittikçe gelişti derken içimden böyle bir fil rüyası çıktı. Aslında başta fil çıktı, sadece fil çıktı ama sonra Bereze'nin de aynı isimli bir oyunu olduğunu hatırlayınca, Bereze'de oynanan, daha doğrusu Erkan Uyanıksoy ile Elif Temuçin'in, dedim olmayacak, değiştireyim. Zaten rüyaları anlatan bir oyun. Fil rüyası yaptım ve beğenildi. Ve sağ olsun Laçin Ceylan bana el verdi, gerçekten sağ olsun, çok kıdemli bir oyuncumuz, bir değerli bir büyüğüm. Arkasından Cem Burçin Bengisu babasının kaybından sonra baba temalı da bir oyun olduğu için bu oyunu manevi olarak yapmak istediğini dile getirdi. Derken bir anda hızlı bir şekilde büyük 7 günlük süren auditionlar sonrasında, yani 200 küsür kişiyi izledik. Onların arasından bir 3 kişi seçerek çok yetenekli ve çok tatlı 3 oyuncuyla temas etmiş olduk. Onlar oyunu çok benimsediler. Kendi oyunlarıymış gibi, artık zaten kendi oyunları Artık oluyor. kendi oyunları. Artık onlar çünkü ayrı bir yaratımda. Yazardan kopuyor artık bir yerden tabii. sonra. Zaten ölü yazar sevilir, bilirsiniz onu. Ve artık Fil Rüyası onların da oyunu oldu. Bu böyle ortak bir çocuk olarak büyüyecek. 2 oyun yaptık. İkisinde de geri dönüşler güzeldi ama biz hala daha iyi nasıl yapabiliriz üzerine tartışıyoruz, özellikle onlar. Onları canı gönülden tebrik ediyorum. Bu ayın sonunda bir oyunumuz daha var. Sonrasında da her ay 3-4 oyun bağımsız bir tiyatro olarak sahneye bulabildikçe sizlerleyiz. Yani tahmin ediyorum bu program yayınlandığında birçok kez yayınlanmış, Evet, sahne almış olabilir. olacak. Şimdi o program ne zaman yayınlanacak bilmiyorum. 2025'e sarkacak bu program, öyle gözüküyor. Şu an Kasım ayındayız. Kasım aralığı yapılacaksa eğer muhtemelen evet, Kasım'da Bolca bir tane, zaten Aralık 2 tane olmuş izlenmiş olacak. Aynen. olacak. Hatta sen de muhtemelen Baba Zaten Sahne'de izlemiş istiyorsun, olacağım. gelmiş Evet, orada olacaksın. izleyeceğim, evet. 20 Aralık'ta da Baba Baba Sahne'yi Sahne'deyiz. evet, En Baba çok Sahne'yi orası çok seviyorum. sevildiği için Çok evet seviyorum. söyleyeyim şimdiden. Çabuk doluyor biletler, tükenmeden alın. Kaçırmayın. Tabii şu anda 7 kitap oldu değil mi? 7 kitap oldu. 2 tane de antolojide yer aldım.
Hızlı geçti. Yani hepsi bu arada çok güzel demiyorum ama hepsi benden bir parça taşıyor ve beni her seferinde bir adım daha kendimi sorgulamaya, daha iyi yazmak için neler yapabilirime götürüyor. Pratiği nasıl? Ne kadar çok sıklıkla yazıyorsun? Şöyle söyleyeyim, ben her gün not alıyorum ama böyle bir asıl büyük yazarlarımız gibi masa başına oturup saatlerce tasarlayamıyorum. Onu ancak tatillerde yapabiliyorum. Çünkü bir taraftan da ders verdiğim için yoğun çalışıyorum. Çocukları çok seviyorum, mesleğim bu olduğu için yapıyorum ama asıl derdim ufak bir birikim yapıp hani birkaç sene sonra tamamen elimi ayağımı şeyden çekmek, eğitmenlikten çekmek ve oturup yazmak. O zaman bence saatlerce çalışacağım gibi geliyor. Ya tabii biz şu anda direkt konuya senin yazarlığın Evet, kısmına çünkü son girdik. zamanlarda onunla biraz ortaya Evet. çıktım. Bir kitap daha çıktı. Ya o çok büyük bir çalışma denmez ama çok keyifli bir çalışmaydı. The Poet House'dan bağımsız bir yayın evi bu. Çok güzel. Yani normal kitap, hatta geçen gün editör bir arkadaşım tutturdu, böyle barkod mu olur bu kitap değil diye. Evet, bunu daha alternatif bir çalışma, yaratıcı bir deneme olarak düşünebiliriz. Çok güzel. İyi gidiyor yani. Yazıyorum. Yani hikayeleştirmeyi seviyorum. Hayatı hikayeleştirmeyi seviyorum. Şimdi şeyi merak ediyorum. Hani günün sonunda senin akademik bilgin, eğitimin müzik üzerine. Müzik üzerine, tamamen müzik üzerine. 12 yaşımdan beri Viyolayla berabersin Tabii sürekli. tabii. 12 Benim yaşım. yeğenim de senin yolunda ilerliyor. Evet. İnşallah tanışacağız Beren'de, onunla da. evet. Beren'le. 12 yaşından beri konservatuvardayım. Bilkent Müzik Fakültesi'nde başladım. Üniversiteyi de orada bitirdim. Akabinde bir sene Ankara'da çalıştıktan sonra ders verdim ve konser organizatörü olarak da çalışmıştım. BSO'da çalıyordum bir yandan takviye olarak Bilkent Senfoni'de. Akabinde İsviçre'ye gittim master'a ve orada hem pedagoji hem performans olarak çalışmalarımı sürdürdüm alanında. Sonrasında da İstanbul'a döndüm. Sanatta yeterli doktorayı tamamladım. O gün bugündür de arada konser veriyorum. Arada En yakın işte ne zaman dersler. konser var? En yakın yani Ocak ayında Terapera isimli bir yerde bir psikolog arkadaşımızın hem de sanat etkinlikleri yapılan bir ofis psikoloji yani ruh sağlığı alanında bir müzik tarihi söyleşisi yapacağız. Orada ufak bir şeyler çalacağım barok dönemde. Aa, çok güzel. Çok güzel. Flütle beraber, barok flütle beraber. Sonrasında da Umayla Yaşam Derneği'nde bir ufak yine flüt, viola konserimiz olacak. Akabinde multidisipliner atölyede bir arp viola dinletimiz olacak. Yani 2025'ten itibaren böyle bir bahar konserlerimiz mevcut. Hem konserler giriyor hem zaten çocuklarla durmadan eğitimin var, Çalışabildiğim dersin var. kadarıyla evet, yani konser Dün ayrı de öğretmenler günü de öğretmenler günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani evet, çocuklarla en çok o kaplıyor aslında hayatımı. Çünkü çok fazla çocuk ve öğrencim var ve devamlı da yenileri geliyor. Günümün yarısı onlarla geçiyor. Şey gibi olmuyor mu? Yani kitabı da mesela bir yerde yapıyorsun ve artık kendi başına başka bir şeye dönüşüyor. Çocuğu Evet. eğitmek de aynı değil mi? Yani Tabii. o da artık o konuyla ilgili eğer kendini geliştiriyorsa kendi Tabii. başına gidiyor ve onun da dönüşümünü görüyorsun. Evet, çok zevkli bir şey. Bağımlılık Yani devam ediyordur diye düşünüyorum. kesinlikle Seni tanıdığım öyle. için söylüyorum. Evet. Benim mesela Ankara'da Bilkent zamanlarında ders verdiğim öğrencimin ailesi hala bana Instagram'dan Ya ne falan güzel. yazıyorlar mesela. Yani arayanlar hala olur. Beni bırakıp başka hocaya geçenlerden bile arayanlar hep olur. Kötü bir hoca olduğumu hiç düşünmüyorum. Çünkü çocuk seviyorum, insan seviyorum. O çok önemli. O çok önemli, evet. Yani mümkün mertebede kötü bir şey yansıtmamaya çalışıyorum. Çünkü bazen ruh halimiz yansıyabiliyor. Bir de birebir ilişki olduğu için. Öyle bir şey gördüğüm anda zaten o öğrenciyle devam edemeyeceğimi anlıyorum. Hani diyorum ki bende bir şey tetikleniyor demek ki, bırakıyorum. Anlıyorum. Kötülük yapmamaya çalışıyorum yani. Ve o senin söylediğin şey şu açıdan beni çok mutlu ediyor. Yani bir öğrencimin annesi diyor ki benim çocuğum o kadar yetenekli değil, sürekli bunu söylüyor. Bence yetenekli ama o sürekli bunu söylüyor. Lütfen ondan çok mükemmel bir şey beklemeyin. Herhalde beni birazcık iyi bir yerde görüyorlar. Lütfen beklemeyin. Ama sonuçta ben de yani en iyisi değilim. Elimden geleni yapanıyım. Lütfen beklemeyin ama ne olur sizin gibi bir profil hayatında olsun istiyoruz diyorlar mesela. Yani hani yurt dışından gelmiş, adada yaşıyor, kitap çiziyor. Onun hayal dünyasında bu beslesin istiyoruz diyorlar. O bende misyon oldu. Diyorum ki tamam, yani birileri benim hayatıma giriyor, çıkıyor. Ben de böyle bir profil olarak onlara temas ediyorum. Temas ediyorsun. Aynen. Peki şeyi merak ediyorum. Şimdi günün sonunda seninle beraber, Günsu'ya da günün sonunda demek. Şöyle bir şey var. Hani multidisipliner birisin. Hani bunu artık Öyleyim. söylemekten çok
kaçınmaya gerek Yo yok. bence bunu söyleyeyim çünkü öyle olmak için yani canımı verdim, canımı Anladım. dişime taktım. Bir de yaşamını da böyle yapıyorsun. Yani hem adada yaşıyorsun hem bu tarafta yaşıyorsun. Evet. Hani Anadolu yakasında yaşıyorsun. Evet. Bu hatta bazen de bir ara diyordun ya belki Ege'ye de gidebilirim falan diye. Evet, Mart'ta öyle bir proje var. Yani haliyle bu yaşam şekli nasıl mesela? Besliyor mu? Azını bile Yoruyor mu bir yapıyorum. taraftan? Azını bile yapıyorum. Daha sanatçıların, benden daha sanatçı hissedenlerin kendilerini yaylalara vurduğunu görüyorum. Çünkü hiç yerleşik değiller. Bence yerleşiklik yaratıcılığımıza ket vuran bir konfor alanı. Çok da sevdiğim bir konfor alanı maalesef. Ama gerçekten hareket halinde olmak hem bereketi hem üretimi getiriyor. Ve benim Fil Rüyası'nda da mesela bir sürü metrobüs sahnesi var. Sanatçı olmak isteyen bir kızın devamlı metrobüste bir adamla karşılaşmasına ilgili de şeyler var. Hayaller var, betimlemeler. Mesela onu düşünüyorum. Neden metrobüs? Ben çok toplu taşıma kullanıyorum. Ve sürekli yoldayım. Ve genelde de yolda bilgisayar önünde bir şey yazıyor veya bir şey okuyor oluyorum. Yani arabayı sattım, Galata'ya yerleşmiştim bir dönem. Sattıktan sonra yolda hep bunları yapmaya başladım. Gözlemlemek çok iyi geliyor ve yani Koşmasam Yazamazdım diye bir kitap vardır Murakami'nin, bilirsiniz. Hareket halinde olmak da zihni çalıştırıyor. Ada ve şehir arasında olmak da boyutlar arası geçiş bana iyi geliyor. Yani şehirden bir kara parçasına geçiyorsunuz. Dört tarafı sularla Tabii. çevrili. Yani her akşam bir masal yaşanıyor gibi. Ve oradan da geri şehre dönüyorsunuz. O da bir masal. Bir sürü gökdelenlerin olduğu bir yer. Yani o geçiş bana çok iyi geliyor. Evet. Tek bir gerçeklik olmaması fikri. Aynı şeyi çok konuştuğum farkındayım Hayır. ama bu benim ilgimi çeken bir konu. Aynı şeyi İsviçre Türkiye arasında yaşarken çok hissederdim. Uçağa binerdim. Bir anda İsviçre'den böyle inek sesleri arasından geçip uçakta Türk motifleri çalan işte Pegasus şeyleri, hosteslerin arasından yürüyünce böyle bir tünelden başka bir yere geçmiş gibi hissederdim. Ve o his bana çok iyi geliyor. Yani biz tek bir kişi değiliz, tek bir dünya yok ve her yeri görmeliyiz. Beni oradan besliyor. O yüzden. Frekansların arasında gezmek. Tabii. Bu arada Günsu'nun da bizdeki ayrıca yeri, bu arkaya eserlerini veren birçok kıymetli isimden bir tanesi de yine Günsu Özkarar. Hem şu arkada Küflü Virgül, bir de öbür taraftaki de Fil Rüyası kitapları. Ta en başından beri hemen sağ olsun hediye etti. Küflü nokta diyor bazı arkadaşlarım unutup, ne kadar zor isimler vermişim ki. Hayır, bence kafamız çok artık yoğun, karma karışık. Evet ama benim Kafamız isimlerim de karışık. Bilmiyorum. ona bir şey Yardımcı diyemem. değil, okura Peki, yardımcı değil. şey yani. sorayım, fuarlar olur ya da ne bileyim söyleşi olur ya da belki de yolda denk gelir. Senin okurlarınla temasın nasıl oluyor ve seni şaşırtan bir anın oldu mu mesela hiç? Benim sorduğum soruları soruyorsun. Ya ne haber? Ben röportajlarda hep böyle şeyler soruyorum. Demek ki zormuş. Çünkü hep bu soruda bir diye duruyor insanlar. Demek ki ondanmış. Anlaşıldı diyorsun. Evet, anlaşıldı. Şimdi anladım herkesi. Değişik şeyler oldu. Ya oluyor gerçekten. En yakınından başlayayım. Dün bir arkadaşım aradı. Kadıköy Emek'ten Gamze Bayraktaroğlu. İyi bir oyuncudur kendisi. Ve öğrencilerinden 2 tanesinin benim kitabımı alıp sınavda çalışmak için getirdiklerini bahsetti. Ve beni tanımadan. Bir Türk yazar demişler, ismimi unutmuşlar. Kimdir nedir derken benim kitabım ortaya çıkmış ve Gamze demiş o benim kankam. Mesela o beni çok etkiledi çünkü tanımıyorlar ve kitabım ellerine geçmiş. Bir o. İkincisi işte bu audition'ı yaparken kimse kitaptan bahsetmedi. Biz kitabı gizli tuttuk ve beni de gizli tuttuk. Ve sadece kitaptan bir bölüm karıştırıp verdi yönetmen. Ve herkes çok etkilenmiş, şeye kadar gitmiş bunlar. Bazı hocalara kadar, şimdi hocanın ismini hatırlayamadım ama yine bana yazan biri oldu Instagram'dan. Yani o kadar beğendim ki gittim, bahsettim. Hani bunları kullanabilir miyiz diye, yazarı kimdi diye merak ettik. Öğrenince bize haber verin demişler falan. Öyle bir gizli ünüm olmuş. Çok iyi. O çok etkiledi beni. Onun dışında böyle çeşitli fanlarım var. Bütün kitaplarımı alıyorlar. Daha hiç imzalamadığım fuarlara gelmiyorlar. Ama Instagram'dan bunu da aldık, bunu da aldık diye mesajlar Çok iyi. geliyor. Peki artık şey sorayım. Müzikle kitap yani yazarlık birleşecek mi? Birleşmiyor. ortada bir şey yapacak bir şey- Birleşmiyor. Yani Klişe mesela müzikal yazacak mısın ya da yok. Bence e, benden hiç çıkmaz o. ya da işte bir müziğin ya da bir şarkının
ilgili bir hikaye yazacak mısın gibi uyduruyorum. Ben hepsini. de hiç öyle bir zaten bestecilik yaratıcılığı yok. Herkes bana soruyor ama benden çıkmadı öyle bir şey. Yok yani. Ve de yazmak benim için o kadar yeni bir alan ki hiç onu başka bir şeyle birleştirip o heyecanı kaybetmek istemiyorum. Çünkü zaten yeterince anlatmak istediğim hikaye var. Müzik ayrı bir dal, edebiyat ayrı bir dal. Tabii ki birbirlerini besliyorlar ama ortak bir çalışma yapmam ikisiyle. Sadece işte Meriç Dönük var arpist. Onunla bazı konserlerde benim öykülerimi ben okurken o arkadan doğaçlama yapıyor. O öyle çalışmalarımız oldu. Gelecek planların neler? Zor bir soru. Hadi görüşürüz. Yani kaç seneyi soruyorsun? Sana bağlı. İstersen 3 ayı söyle. Hepsi gelecek. Wetsuit aldım, kışın yüzmek. Gelecek planlarım arasında. Adada yüzüyorum ve kışın da Ne yüzeceğim. projelerin de olabilir bu. Projelerim şimdi ikinci oyunu yazdım ve üçüncüyü yazmaya başlayacağım. Üçüncüyü de bitirip bir üçleme gibi sunmak istiyorum. Projem o ve meselemin ne olduğunu o üçleme üzerinden anlatmak istiyorum. Çünkü tek kitap ve tek oyunda bunun anlaşıldığını düşünmüyorum. Hedeflerimden biri o. Belki İzmir'e taşınacağım. O zaman da İzmir-İstanbul arası bir boyut başlayacak. Bir okuldan davet edildim. Onun dışında başka ne? Bir roman çalışmam var rafta duran. Onu ivme vermek istiyorum. Yani yaşımı durdurmak, yaşlanmayı durdurmak istiyorum. Bence artık durduruluyor ya. İşte onun üzerine kafamızda düşüneceğim. duruyor çünkü yani. Aynen onun üzerine düşüneceğim. Bu kadar. Şimdilik bu kadar. Güzel. Senin? Biz de sorabiliyor muyuz? Bu Taş, arada kağıt, makasla nasıl- kazanırsan Ha, pardon, sorarsın. Doğru. Ona göre oyna. Hiç değil mi? Formatımız gereği biliyorsun. Kamera arkasındaki ekibe de birer soru hakkı verebiliyoruz. Yeni oyun var mı planlarınızda cevabını diye verdim. soracaktım. Sizi yormayayım Peki dedim. konu olarak yani tür olarak, janra olarak nasıl tarz? Asıl istediğiniz. Türe ne deniliyor? Yani benimki komedi değil ama çok gülünüyor da oyuncuların doğaçlamalarıyla. Benim türüm benim. Yani tür ne denir? Dram değil. Hani vaudeville olarak mı yazıyorsun? Vaudeville değil. Yo ben normal düz oyun yazıyorum ve o kadar düz yazıyorum ki sadece belli bir matematiği oluyor. Oyuncular ve yönetmen onu nasıl alıyorsa öyle eviriyorlar. Ben bir hamur bırakıyorum ortaya yani saf hamur, katıksız öyle düşünebiliriz. Şeye de öyle söylüyorum yönetmene de istediğinizi yapın dedim en son. Taş, kağıt, makasa başlıyoruz. Seyirciler Bir, iki, görüyor ama bak şey görecekler. yaparsan. Herhangi bir uyanıklık Oğlum yaparsan. ben kurguda istersem seni yedim kendim elim yaparım. Sonra bakıyorum. Hadi. 1, 2, 3. Ama ben biraz Zamanlama geç yap. geliyorum evet. Bir beraber. Son 2 3 diyelim. 1, 2, 3. 1 2 3. Ey! Tamam, 1-0 öndesin. Tamam. 1 2 3. 1-1. 1 2 3. Niye 4 vuruyorsun? 3. Tamam. 3'te mi çıkarıyorum? Şöyle yani 1, 2, 3 ve Bizde hiç öyle mi? Yani. Tamam peki. Öyle 3'te mi yapalım. çıkarıyoruz? 3'te çıkartacağız. Tamam 3'te çıkarıyoruz. Kaç 1-1 mi? 1 2 tak. Tamam. 1 2 tak. Heh. 1 2 tak. 1 2 tak. Bu neydi? Oldu. Sen kazandın. Kazandım. Bu ne ya? Kusura bakma. kadar ya. da Bu aralar çalışmıştım. iyiyim Caner ha. Ne diyorsun? Çalıştım çünkü. Böyle devam edelim. Parmaklarımla. Evet. Bir soru hakkım var. Şunu sormak istiyorum. Bunu ayırmaya karar verdim çünkü. Akademik taraftan kendi işini de yapanlardan biri olduğun için öğrenciliğini de hem konservatuvar okudun hem de aynı zamanda yapıyorsun. Şu anın öğrencilerine, örneğin Beren gibi, hatta onların daha küçüklerine de ondan sonra onların okul zamanından bu zamana kadar ne yapmalarını, onlara daha iyi gelebileceğini, öğrenciyken ben yapmadım ama şimdi mesela şu anki aklımda bunu yapardım diyeceğin ne var? Ya hoşuna gitmeyebilir bazı meslektaşlarımın ve öğretmen arkadaşlarımın ama ben okuldayken de böyle düşünüyordum. Müziği bıraksınlar falan. Şimdi tam daha da çok böyle düşünüyorum. Bıraksınlar değil ama evet başka şeylerle de uğraşsınlar. Neden bunu söyleyeceğim? Şimdi ben İsviçre'de okurken Avrupa'da şunu gözlemledim. Avrupa'nın çoğunda özellikle İsviçre'deki bu sistemi çok seviyordum. Öğrenciler normal okula gitmeye devam ediyorlar. Okul sonrası konservatuvara giderek ders alıyorlar ve eğer girmek isterlerse konservatuvara üniversitede biz nasıl üniversitede seçiyoruz bölüm o şekilde konservatuvar. Bizde böyle bir şey yok. Bizde çok küçük yaşta konservatuvara giriyorsun 12 yaşından itibaren
ve orada büyüyorsun. Ben bunu doğru bulmuyorum. Yani bu kadar çok müzikle eğitilmiş olmak evet bence bizi iyi yaptı. Biliyoruz, uzmanlaştırıyor ama uzmanlığın ne olduğunu algılayabilecek bir kapasiteye getirmiyor. Bu bile bir sorun. Dolayısıyla da ben okurken de bunun farkındaydım. Çünkü diğer bölümlerden çok arkadaşım vardı ve onları çok yeterli, kendimizi çok yetersiz bulurdum. Genel kültür aşırı önemli. Başka şeylerle uğraşmak çok önemli. Çünkü bir müzisyen konservatuvardan mezun olduktan sonra her şeyi çalabilir, enstrümanını çalabilir. Ama enstrümanını nasıl çaldığını birilerine anlatmaktan aciz bir şekilde sudan çıkmış balığa dönerek çıkıyor yani. Hani ve başka meslek yapmak isteyenler, hani pandemide orkestralar iptal oldu, konserler yapılamadı. Yapmak isteyenler iş bulamaz hale geliyor. Yani dolayısıyla da Türkiye'de böyle bir gerçek var. Bununla yüzleşip bence müziği çok severek yapsınlar, tutkuyla yapsınlar. Ama kesinlikle yapabiliyorlarsa başka bir şeyle daha ilgilensinler. Eminim sevdikleri bir şey vardır. Beren için de öyle. Çok çalışsın, bir sürü workshop'a katılsın, iyi hocaları yakalasın ama başka şeylere de yüzünü dönmesin. Okay. Süper öneri oldu. Evet. Fanus bölümüne geçiyoruz. Buyurun. Evet, bir öneri seçelim. Ay bir dakika, yüzüğümü çıkaracağım, o beni engelliyor. Bu nasıl açılıyor? Şuradan. Şu yandan iyice bastırıyorsun. Yardımcı olayım mı? Evet, ben açamadım. Al. Heh. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet. Dıdın 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 dıdın. Yaşındaki mutlaka bir kere. Tamam. Şimdi ben okudum. Tamam. Hepsini okumadan bir tane daha çekeyim. Evet, şimdi ismin için bir baş harfi seç. Meraklı mısınız? Merak ediyor musunuz? B. Baturhan olsun mu? Tamam. Yaşı bul bakalım, yaş neymiş? Yaşa bakalım. Ama senin eski bir yaşına gidebiliyor muyuz yoksa illa tutması mı Ben lazım? olmak zorunda değilim, herhangi biri de olabilir. Bu ne ki? 6. 9. Ha, Çizgi 9. şurada. 9 yaşındaki Baturhan mutlaka bir kere Berlin Filarmoni Orkestrası'nı ziyaret etmeli. Müthiş. Çünkü bence anlayabileceği bir yaş. Hayatımda durmadan Berlin'le ilgili bir şey duyuyorum. Öyle mi? Bu kaçıncı oldu artık bilmiyorum. Merak ediyorum. Bu kadar. Geldiğin için çok teşekkür Ben ederim. teşekkür Katkıların ederim. için de Ben çok teşekkür kıymetli oldu. ederim. Hakikaten hem buraya verdiğin destek hem de buraya bulundu. Burada bize kendi deneyimlerini paylaştığın için çok Ben keyifli teşekkür oluyor. ederim. Eğer bu beni merak edenler, ulaşmak isteyen bazen yazıyorlar DM'ye düşüyor, Evet. görmüyorum. Onlar için bir şey söylemek istiyorum. Dediğim gibi alternatif bir kitap olduğu için kitapçılarda satılmıyor. İnternetten sadece alabilirler. Fil Rüyası için aynı şey geçerli değil. Küflü Virgül'ü de Onlar için internetten zaten- buluyorum. Ama bu kitabın piyasadan kalktı. İkinci basıma girmiyorum. Çünkü bunu zaten bir deneme gibi yapmıştım. O yüzden ulaşmak isteyenler bana yazabilir. Bende var sadece sayılı. Diğerleri zaten... Ha bak burada da söyleşiler. Senin sorduğun soruların aynısını ben zamanında sormuşum. Vallahi çok güzel Vallahi. ya. Buradan kanıt bulabiliriz. Bunları hep yazdık. Bunlarla yazdık. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler tekrar. Ben de öyle. İyi ki geldin. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bakın bu kadar kıymetli insanlar geliyor ve ben bunu her seferinde aynı şekilde söylüyorum farkındaysan. O yüzden ne yapıyorsun? Evet. Artık anlayıp durmadan yorumlara bir şeyler yazıyorsun. Masada sanat Dedikodu da yapabilirsiniz birbirinize ama günün sonunda bize yazdığınız her veriyle biz dönüş yapıp birbirimizle arasında tartışıp o zaman bunu da çağırmalıyız. Nasıl çağırırız diye de merak ediyoruz. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın. Etrafında yaymayı unutmayın. Hadi bakalım. Ve de Umut, sana da kolay gelsin. Hepsine Tekrar yaşatmak açısından da önemli. Masada sanat yaşasın çünkü uzun bir süre sonra geri dönüyor ve zamanda da çok iyi konukları olmuş. Teşekkür ederim. İzlenilsin, bilsin, görülsün. çok tekrar teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bu alkış kısmı çok şeker. Evet.